Gamze Hanım, teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Bugün saç ekimiyle ilgili nasıl süreçlerden geçiyoruz, hastalara neler yapmalarını tavsiye ediyoruz, onunla ilgili konuşmak için geldik. Öncelikle biraz da sizden başlayalım. Ne zamandan beri yapıyorsunuz saç ekimi? Biraz background'la ilgili bilgi verirseniz seviniriz. Tabii ki. 10 yıl oldu bu işi yapıyorum. 2009'da başladım. O zamandan beri yapıyorum. Bir sayı vermeniz gerekirse yaklaşık kaç ekim yapmışsınızdır bugüne kadar? Çok zor. Yani ortalama her gün herhalde oluyor. Her gün oluyor. Her gün var. Ama onu matematiğini yaparız 7 ile şimdi. Okey. O zaman biraz operasyonun kendisinden bahsedelim. Biliyorsunuz biz arkadaşlarımız size getiriyor hastayı. O süreci biraz anlatabilirsiniz. Tamam, tabii ki. Nasıl gelişiyor? Şimdi biz sabah ilk önce geldiğimizde buraya odalarımızı hastalarımız için hazırlıyoruz, steril ediyoruz bütün odaları. Hastamız buraya geldiğinde ilk önce ulaşmayla karşılaşıyor, onunla birlikte yanımıza geliyor. Geldiğinde ona küçük bir süreç anlatıyoruz, neler yapılacağından bahsediyoruz küçük. Daha sonra o işlemi alıyoruz kendisini. İşlemden öncesinde benimle birlikte küçük bir konsültasyon yapıyoruz. Kronik hastalık var mı, yok mu, herhangi bir problemi var mı, işlem süreci nasıl ilerleyecek, bunlardan bahsediyoruz. Sonrasında kendisine birlikte işlem öncesi çizgisini belirliyoruz, ön hattını belirliyoruz. Daha sonra bir kan alıyoruz, küçük bir test yapıyoruz, bulaşıcı hastalığı var mı, yok mu, bunlar bizim için önemli. Pozitif çıkarsa işleme başlayamıyoruz, negatif çıkarsa hemen başlıyoruz. Sonuçlarımız temiz çıktığında tıraşlarını yapıyoruz. Tıraş yaptıktan sonra kendisini yüzüstü yatırıyoruz. 2,5-3 saat kadar yüzüstü yatıyorlar. Sonrasında yüzüstü yatar yatmaz döner alanı biz çiziyoruz, belirliyoruz. Nereden graftlar alınacaktır diye. Bu işlemden sonra ağrısız anestezi kullanıyoruz, lokal anestezi yapıyoruz. Belirlediğimiz komple alanı uyuşturuyoruz. Hastamız hiçbir şekilde uyuşturduktan sonra hiçbir şey hissetmiyor. Daha sonra arkadaşlar mikromotor cihazıyla küçük küçük köklerin etrafını açıyorlar. Köklerin etrafı açıldıktan sonra karşısında bir başka arkadaş kökleri tek tek toplayıp onları diziyor. Daha sonrasında onları buzlu bir sıvıya koyuyoruz. Hiçbir şekilde yaşamsal konuda sıkıntı yaşamıyor graftlar. Yani buz sayesinde, buz sayesinde canlı tutuyoruz bunları. Daha sonrasında alım işlemi komple bittikten sonra hastamızı normal bir şekilde sırt üstü çeviriyoruz. Bu sefer belirlediğimiz çizgi üzerinden lokal geçiyoruz. Bu sayede komple kafa uyuşmuş oluyor. Yani ekim sürecinden önce de yapılıyor, bir lokal anestezi uygulaması yapılıyor. Evet. Aslında iki kere lokal anestezi uyguluyoruz. Hem arkaya hem öne. Öne yaptıktan sonra komple kafa uyuşmuş oluyor, hiçbir şey hissetmiyorlar. Evet. Daha sonrasında ben işleme giriyorum. Ön hattına ya da tepe genel ne ihtiyacı varsa o alan içerisinde kaç graft çıktıysa o kadar sayıda graftlere yetecek kadar kanal açıyoruz. Bunların hepsi hastanın kendi saç yönüne göre. Yani hepsi şu şekilde çıkacak şekilde yönleri belirleyip kanallarını açıyoruz. Ki doğal bir görüntü olsun. Kesinlikle. Kanalları açtıktan sonra küçük bir mola veriyoruz. Yemek molası ortalama bir 15-20 dakika kadar. Daha sonra hastamız yemeğini yedikten sonra tekrar işleme geri alıyoruz. Bu sefer ekim aşamasına geçiyoruz. İki arkadaş yandan giriyor, önden başlıyoruz. Arkaya doğru ne ihtiyacı varsa açılan kanalların içine graftleri yerleştiriyoruz. Sonrasında işlem bittikten sonra komple temizliyoruz. Hiçbir şekilde kan kalmıyor. Arka bandajını yeniliyoruz. Bu arka bandajı komple kapatıyoruz. Bu alan hiçbir şekilde gözükmüyor. Ön tarafı da temizliyoruz. Sonrasında anlatımını yapıp küçük ilaçları nasıl kullanacağını söyleyip oteline uğurluyoruz. Anladım. Tabii şimdi anlatırken böyle çok kolaymış gibi gözüküyor. Yani süreç aslında uzun bir süreç. Yaklaşık ne kadar süre? Ortalama 6-8 saat. 6 ile 8 saat tabii. Ekim bölgesine göre değişiyor. Kesinlikle sayıya göre, hastanın konforuna göre değişiyor. Yani hastaların tabii bize en çok sorduğu soru, belki de birinci soru, canım acıyacak mı? Şimdi orada siz bahsettiniz, biz yeni kullanmaya başladık, bu ağrısız anestezi. Hani biraz onunla ilgili, onu açabilir miyiz? Onunla ilgili nasıl uygulanıyor, nasıl bir yöntem izleniyor ki operasyon tamamen ağrısız hale geliyor? Şöyle,
kullandığımız küçük bir cihaz var. Bu cihazın içine yaptığımız lokal anestezinin maddesini koyuyoruz. O güzelce böyle sıkıldığında makine gibi bir şey basınç veriyor aslında. Basınçla biz iğne kullanmadan cilt altına uygulamış oluyoruz. Küçük küçük noktalar yapıyoruz. Tabii bunun üstünden yine lokal anestezi geçiyoruz ama o ilk zamanki ağrıyı duymamış oluyorlar. O yüzden de çok fazla acı çekmeden bir işlem gerçekleşiyor. Anladım. Tabii operasyon çok önemli. Hani operasyonun yapılışı, hani sizin burada yaptıklarınız çok önemli ama bir de bu işin sonrası var. Hastalar ilk gün özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Yani sonuçta sanırım bir 10 gün ya hatta bir ay yani köklerin oturması için çok önemli bir süre. İlk günden başlayarak biraz hani ilk günü anlatırsak çünkü bazen orada kafa karışıklıkları olabiliyor. Tam nasıl hareket edeceklerini bilemiyor olabiliyor hastalar. Onunla ilgili biraz bilgi verirseniz çok faydalı olur. Bizim için aslında 10 gün çok önemli. Bizim için ilk önce dikkat etmeleri gereken şey başlarını hiçbir yere çarpmamaları, dokunmamaları, kaşımamaları. Çünkü biz bu kökleri buraya bir şeyle yapıştırmıyoruz ya da bir dikiş atmıyoruz. O boşlukların içine kökleri yerleştiriyoruz ve onlar kendi dolaşımla tutunup kabuklaşmaya başladığında tutunabiliyorlar. Bu süreçte ortalama 10-15 günü bulabiliyor. Bu sebepten dolayı en ufak bir çarpmada ya da kaşınmada, dokunmada kökler yerinden çıkar ve kanama olur, geri dönüşü yok. Sanırım özellikle ilk gün hani orada bir işlem olduğu için insanlarda bir elleme ihtiyacı yani doğal olarak. Biraz onu ödemek gerekebiliyor. Özellikle Uyuşuk da oluyor. Evet. Uyuşuk olduğu için de hiçbir şey hissetmiyorlar. Hissetmedikleri için de yakınlık, uzaklık, alçaklık, yükseklik hiçbir algı yok. Evet. Araca binerken özellikle kafalar tavana çok çarpıyor. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani süreç aslında tamamen uyuşukluktan kaynaklanan bir şey. Çok fazla ayakta kalmamaları gerekiyor aynı zamanda. Çünkü biz cilt altına işlem esnasında sıvılar veriyoruz. Cildi biraz gerginleştirip şişiriyoruz. Bu sıvılar cilt altından emilerek gidiyor. Ayakta çok fazla kalırsa önden emilir gider. Arkaya doğru yatarsa arkadan emilir gider. Biz de bunu istiyoruz. Hep bu pozisyonda kalmalarını istiyoruz. Özellikle ilk 3 gün. Bu çok önemli çünkü ciltte şişmeler oluyor. Bunları da çok zor önleyebiliyoruz. Sonra kendi kendine geçmeye bırakıyoruz. Peki bu süreçte ekstra belki kendileri alacakları önlemler yani sürecin daha kolay geçmesini sağlayabilir. Neler yapabilirler peki özellikle bu ilk 10 günlük süreçte? Nelere dikkat edebilirler? İzin alabilirler. İşe gitmeyebilirler. İşe gitmeyebilirler, izin alabilirler. Genelde hani biz dinlenme öneriyoruz. Mümkün olduğunca dinlenme. Evet, başka bir şey yok maalesef. Anladım. Tabii bu kısa bir süreç, hani bahsettiğiniz süreç ilk 10 gün özellikle dikkat edilmesi gereken. Sonuçta bu saç ekim süreci 1 yıllık bir süreç. Yani saçın çıkması 1 yıla süre bulabilen bir süreç. Bu 1 yıllık süreçte peki ekstra hani bunların haricinde yapılması gereken belki diyet, egzersiz atıyorum ya da işte farklı sonucunun maksimize edebilecek önlemler var mı? Bunun için yani önlemden ziyade artı bir şeyler istiyoruz hastalardan. İşte vitamin takviyeleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü saç için yeteri kadar vitamini bulamayınca cildimiz dolaşımla beraber o köklere ulaşamıyor ve dolayısıyla da saçlar cilt altında uykuya kalıyor. Ama ekstra bir dışarıdan etken vitamin takviyesi ya da ne bileyim sprey takviyesi kullandığında saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu 1 yıllık süreçte tamamlanmış oluyor. Aslında çıkmayan kökler orada çıkmaya hazır ama yeterli gücü bulamıyorlar çıkabilmek için. O da çok kritik çünkü bazı hastalarda hani bu tür geri dönüşleri alıyoruz. Bu vitamin olayı çok önemli o zaman. Evet. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yeni bir yöntem, Safir'den bahsettik. Hani uzun süre slit metodu kullanıldı. Şu an hani Safir de bayağı popüler oldu saç ekiminde. Biraz onların farkından, Safir'in artılarından, onlardan da bahsedebilirsek. Şimdi Silit'in eksilerini anlatayım önce. Silit'te biz düz bir cihaz kullanıyoruz. Yani tamamen ucu dümdüz. Cilt altına girdiğinde oradaki mevcuttaki kökleriniz varsa onlara da zarar verebilecek bir yöntem. Çünkü tek tek kes gibi kullanıyoruz. Safir'in ucu sivri, tamamen sadece kökün girebileceği kadar alan kesiyor. Dolayısıyla daha az alan kesmiş oluyoruz ve sadece kök girdiği anda
küçük bir alan kestiğimiz için cilt altı daha hızlı toparlanıp daha güçlü tutuyor saçı. Evet. Silit'te biraz daha uzun süre 10-15 güne kadar bulabiliyor. İyileşme süreci Safir'de maksimum 10 günde tamamen kökler temizlenmiş, kabuklar gitmiş, hepsi temizlenmiş oluyor. Anladım. Tamamdır. Genel olarak bahsettik konulardan. Çok hastalar da var şu anda biliyorum. O yüzden çok vaktinizi aldım. Teşekkür ederiz. Rica Sağ olun, ederim. vaktiniz için. Teşekkür ederim.